Bugün sizlerle tarih konuşmayacağız ama milattan önce 6. yüzyıla Savaş Sanatı kitabının yazarı Sun Tzu'ya küçük bir yolculuk yapacağız. Sun Tzu sadece bir komutan değil, aynı zamanda da büyük bir düşünür ve hayatımıza ışık tutacak bilgileri milattan önce 6. yüzyıldan itibaren bizlerin hizmetine sunmuş. Onun bu savaş felsefeleri aslında sadece savaş meydanında değil, hayatın her alanında uygulanabilir. Çünkü bazı bakış açılarına göre de hayat zaten bir savaş değil mi? Ayakta kalma savaşı, başarılı olma savaşı, ilişkilerde tutunma savaşı, yani hayatın birçok alanında aslında büyük bir savaş veriyoruz. Şimdi onun öğretilerinden bazılarını konuşalım ama sadece bir savaş taktiği olarak düşünmeyin. Bu öğretileri günlük yaşama nasıl uyarlayabileceğimizin taktiklerini de bu videoda anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Bu öğretilerden birincisi en büyük zafer savaşmadan kazanılır. Peki bunu günümüz şartlarına nasıl yorumlamalıyız? Hepimiz hayatta bazen bir fikri savunmak için, bir satışı kapatmak için ya da kendimizi ifade edebilmek için çok ciddi zamanlar harcıyoruz, değil mi? Şöyle bir geriye dönüp baktığında sen de bu zamanları nasıl harcadığının farkına varabilirsin. Hatta bazen karşı tarafı ikna etmek için o kadar büyük emek harcıyoruz ki sonuç ne oluyor? Koskocaman bir sıfır. Ve hatta bazen eksiye bile düşebiliyoruz. Çünkü biz savaşırken, ikna etmeye çabalarken onlar da daha çok direnç göstermeye, daha çok karşı koymaya başlıyorlar. Sun Tzu burada diyor ki, bekle, ihtiyacın oluşacağı ana kadar bekle. Doğru zamana kadar bekle. Bazen sadece savaşı kazanmak için bekle. Bunu ticarette şöyle düşünebiliriz. İhtiyaç yaratmak. Örneğin burada mesela Covid döneminde herkes bir anda maskeler takmaya başladı ve herhangi bir pazarlama yapılmamasına rağmen maskeler bir anda günlük ihtiyacımız haline dönüştü. Bunu ilişkilerde de düşünebiliriz. Karşındaki insan sana hazır değilse zorlamanın hiçbir manası yok. Ve zorlamak yerine doğru zamanı beklemek dediğimiz şeyi yaptığımızda belki de gerçekten istediğimiz şeye ulaşacağız. Aynı şekilde bireysel girişimcilik dünyası için de bunu uygulayabilirsin. Karşındaki kişileri zorlayarak ya da onların da bu işe dahil olmasını sağlamak için bastırarak nereye ulaşmayı bekliyoruz? Ama sadece gösterip doğru zamanda sadece doğru soruları sorarak ve beklemeyi fırsata çevirerek nerelere ulaşabiliriz? Unutma, Sun Tzu'nun buradaki felsefesinde aslında bize söylediği şey beklemek bazen en doğru hamledir. İkinci ve önemli felsefesi de şu: planlar yap ama alternatiflerini de tut. Bunu günümüz dünyasında şöyle düşünebiliriz. Eskiden insanlar 10 yıllık, 15 yıllık planlar yapabiliyordu. Ama şimdi o kadar hızlı bir dünyada yaşıyoruz ki bir anda her şey değişebiliyor. Twitter gündemi gibi bir anda bütün gündemimiz değişebiliyor ve hatta 6 ay sonrasını bile çok ciddi öngörebilir olarak görmüyoruz artık geleceğe baktığımızda. Kısacası bir plan yapıyorsun ama ya bu olmazsa ne yaparım diye düşünüyor musun? Yani şöyle düşün. Bir işe başladın, olacak diye dirençli bir şekilde devam ediyorsun. Ama ya olmazsa? Ya da yurt dışına çıkmak istiyorsun ve vize alma başvurusu yaptın. Bütün planlarını vize alma üstüne kurdun ve alacağından o kadar eminsin ki. Ama ya alamazsan? O zaman yapman gerekenleri biliyor musun? İşte alternatifsizlik aslında en büyük kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi. Evet, planlı olacağız. Planlarımızın arkasında duracağız. Bununla birlikte alternatif yollarını da mutlaka değerlendireceğiz. Ve hazırlıklı olacağız. Sun Tzu'nun üçüncü felsefesi savaş bir aldatma sanatıdır. Ve doğru kullan. Tabi burada savaş bir aldatma sanatıdır derken yalan söylemekten bahsetmiyor Sun Tzu. Diyor ki aslında bizlere. Mesela satranç oynarken bütün hamlelerini karşı tarafa açık ediyor musun? Ya da bir kağıt oyunu oynarken böyle kartları devirip bak elimde ne var diyor musun? Tabii ki de hayır. İnsan ilişkilerinde de, iş hayatında da, sosyal hayatında da, özel hayatında da, birçok farklı alanda da en doğru hamle bütün hamlelerini açığa vermemektir. Yani kısacası duygusal davranmamak gerek. Strateji gerektiren konularda özellikle hamlelerimizi sadece bizim bilmemiz gerekiyor. Ve bir diğeri barış diyor Sun Tzu, savaştan daha zor bir sanattır. Bunu günlük hayatımızda şöyle düşünebiliriz. Bir tartışma yaşanıyor özellikle çiftler arasında ve bu tartışmadan sonrasında konu o gün kapanıyor ama bir hafta sonra, bir ay sonra, hatta 6 ay, bir sene sonra bile aynı konu tekrar
açılabiliyor. Ve şu cümleyi sürekli duyuyorsunuz. Sen zaten hep böylesin. Sen zaten o zaman da şunu yapmıştın. Sen zaten burada da böyle demiştin. Böyle diyen birilerini etrafında görüyor musun? İşte bu sözde de bize şunu öğütlemeye çalışıyor. Affetmeyi bilmiyorsan en azından geçmişi sürekli ısıtmayı bırak. Çünkü barışta kalmak bazen savaşta olmaktan çok daha değerli. Ve bir diğerinde diyor ki cesaret düşünmeden hareket etmek demek değildir. Sun Tzu'ya göre cesaret düşünmeden hareket edip paldır küldür bir yerlere yolculuğa çıkmak değildir. Korkuyu yönetebilme becerisidir. Mesela sonunu düşünen kahraman olamaz diyenler var. Aslında durum tam tersine. Sonunu düşünmeyen en hızlı kaybedendir. Gerçek cesaret plansızca hareket etmek değil, riskleri değerlendirip ona göre adımlarını şekillendirir. İş hayatında, özel hayatında, sosyal hayatında bir tartışmaya girmeden önce artıları ve eksilerini değerlendirip ondan sonra o tartışmanın ya da mücadelenin içine gir. Bir diğeri yine Sun Tzu'dan düşmanını tanımazsan her mücadeleyi kaybedersin. Eğer kendini tanıyor ama rakibini tanımıyorsan bazı mücadeleleri kazanırsın, bazı mücadeleleri kaybedersin. Bu çok doğru. Ama ne kendini ne de düşmanını tanıyorsan gireceğin bütün mücadeleleri kaybedersin. Mesela bir iş görüşmesine gidiyorsun ve diyorsun ki beni zaten kesin alırlar. Ama o işte aradıkları özellikler ne, senin sunacakların ne, katacağın değer ne ve potansiyel rakiplerinin nasıl değerler sunduğunu bilmiyorsan kazanma şansın yok. Ya da birinden hoşlanıyorsun ama sadece kendi duygularına odaklısın. Çünkü sen seviyorsun ya, sen hoşlanıyorsun ya, zaten olmalı. Ama karşı taraf ne istiyor, ne bekliyor, hangi duygular içerisinde veya da o anki durumu ne, mevcut şartları ne bunları bilmiyorsan işte tam bu noktada da beklentiler çakışıyor. Sonuçta hayal kırıklığı oluyor. Ve bir diğeri benim çok sevdiğim önemli öğütlerden bir tanesi. Gücü kendinde ara, zayıflığı rakiplerinde. Bu gerçekten harika bir ders. Çünkü mesela bir satranç oyununda rakibinin zayıflıklarını ara, hamlelerini de oraya doğru yapmaya başla. Spor antrenörlerini izle mesela. Saatlerce rakibin maçlarını seyrederler. Taktik olarak incelerler. Açığını ararlar ve oradan yürümeye çalışırlar. Hayatta böyledir. Ben güçlüyüm diyerek hiçbir yere ilerleyemezsin. Karşılaşacağın rakiplerinin hangi alanlarda güçsüzlükleri ya da açıkları var bunları bilmiyorsan gireceğin mücadeleyi kazanma şansını da zorlaştırmaya başlarsın. Ve bu videodaki son Sun Tzu öğütü de güçlü görünmek değil, bazen zayıf görünmek en güçlü silahın olabilir. Ve bu gerçekten ustalık ister. En büyük ustalık da belki budur. O kadar sahip olduğun güce, tecrübeye, deneyime, her şeye rağmen zayıf görünebilmek. O yüzden insanlar seni hafife alırsa ne yapacağını kestiremezler. Ne yapacağını kestiremezse hamlelerini öngöremezler ve sen bu öngörülemez noktanın içerisinde kendi hamlelerini özgürce yaparak başarıya ulaşabilirsin. İşte gördüğün gibi değerli dostum, Sun Tzu'nun Savaş Sanatı kitabında verdiği bu öğretiler hayatın içinde birçok alanda kullanabileceğimiz öğretiler. Ve eğer videonun bu dakikasına kadar geldiysen ve bu video içinde bir yerlere temas etmeyi başarabildiyse beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda da yaşamdaki mücadelede yani yaşam savaşında başarılı olmasını istediğin arkadaşlarınla da bu videoyu paylaş. Bir sonraki videoda görüşene kadar da kendine iyi bak.